Merhaba değerli izleyiciler. Konformal diyagramlar ve konformal sınırlar bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sonsuzluğun temsili ile ilgili sıfır ve zaman benzeri sonsuzluk noktalarını tartışacağız. Konformal diyagramda sonsuzluk sıfır ve zaman benzeri sonsuzlukların dikkatlice yapılandırılmış bir düzeni ile sınırlar boyunca temsil edilir. İki kalın eğimli çizgi geçmiş sıfır sonsuz yani I eksiği ve gelecekteki sıfır sonsuzda I artıyı belirtir. Bu çizgiler Minkowski uzay zamanındaki sıfır jeodezikler yani ışık benzeri yollar için uç noktaları temsil eder. Burada her sıfır jeodezik geçmişte bir I eksi veya gelecekte bir I artıda sonlanır. Ek olarak sınırlardaki 3 belirgin nokta I üssü eksi, I üssü sıfır ve I üssü artı farklı sonsuzluk türlerini temsil etmektedir. I üzeri eksi geçmiş zaman benzeri sonsuzluk yani tüm geçmişe yönelik zaman benzeri jeodeziklerin sonlandığı noktayı temsil eder. I üssü artı gelecek zaman benzeri sonsuzluk yani tüm geleceğe yönelik zaman benzeri jeodeziklerin sonlandığı noktayı temsil eder. I üzeri sıfır ise uzay benzeri sonsuzluktur. Yani zaman içinde ne ileri ne de geri hareket etmeyen yönlere karşılık gelen tüm uzay benzeri jeodeziklerin birleştiği benzersiz bir noktadır. Bu sınır noktalarının her biri uzay zaman yapısının önemli bir yönünü kapsar. Özellikle I üssü sıfır uzay benzeri jeodeziklerin döngülere kapanmasına izin veren tek bir nokta gibi davranarak sezgisel olarak tüm uzaysal boyutu sonlu bir sınır içinde barındıran konformal olarak sıkıştırılmış bir sonsuzluk kavramını zorunlu kılmaktadır. Anlayışımızı derinleştirmek için Escher'in hiperbolik düzlem tasvirinin analojisini düşünelim. Bu sanat eseri sınırlayıcı çember üzerindeki her noktanın sonsuzluğun bir temsili olduğu sonlu dairesel sınır içindeki tüm hiperbolik düzlemi temsil etmektedir. Bu kavramsal olarak çizildiğinde I artı I eksi, I üzeri eksi, I üzeri sıfır ve I üzeri artının sonsuz Minkowski uzay zamanının konformal sınırını oluşturma biçimine paralellik gösterir. Hiperbolik düzlemi içinde bulunduğu Öklit düzlemine doğru sınırının ötesine düzgün bir şekilde uzatabildiğimiz gibi Minkowski uzay zamanı da konformal sınırının ötesine uzatılabilir ve bu da büyük bir konformal manifold içinde yer aldığını gösterir. Bu genişleme Minkowski uzay zamanını doğal olarak Einstein silindiri olarak adlandırılan Einstein evreni E'ye bağlar. Şekillerde konformal bir diyagramda resmi olarak tasvir edilen bu kozmolojik model 3 küre S üzeri 3'ün uzaysal geometrisine sahip statik bir uzay zamandır. Başlangıçta Einstein tarafından 1917'de lambda kozmolojik sabitinin tanıtılmasıyla önerilen bu model tam statikliği ve küresel uzaysal geometrisi nedeniyle önemlidir. Einstein evreni konformal sınırları anlamak için ideal bir zemin görevi görür. Çünkü hem sonlu hem de sınırsız olan kapalı bir uzay zaman sağlar ve konformal diyagramları sağladığı sıkıştırılmış görüşü somutlaştırır. Bu bağlamda konformal sınırlar dikey kesik çizgiler olarak gösterilen iki ayrı dönme ekseniyle temsil edilir. Diyagramın iç kısmındaki her nokta yarıçapı kesik çizgilere yaklaştıkça sıfıra düşen iki küreli bir sekareye karşılık gelir ve E içindeki sonlu bölgelerden uzaysal sınırlarına geçişi sembolize eder. Konformal diyagramlar tüm uzaysal ve zamansal sonsuzlukları tek bir sınırlı görselleştirmeye dahil etmemizi sağlar. Bu yaklaşım yalnızca Minkowski ve Einstein evreni gibi uzay zamanların küresel nedensel yapısını temsil etmeye yardımcı olmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda ufukları, tekillikleri ve jeodeziklerin nihai kaderini keşfetmek için bir çerçeve sağlar. Bu bağlamda Minkowski'nin uzay zamanını konformal olarak genişletilmiş bir manifold'a bağlayarak sonlu ve sonsuz yapılar arasında daha derin bir sentez görüyoruz. Ve nedensel geometrinin ve sıkıştırılmış sonsuzluğun temel prensiplerini tek, tutarlı bir diyagram içinde birleştiriyoruz. Bu tartışmada konformal temsillerdeki uzaysal sonsuzluğun ilgi çekici yapısını inceleyeceğiz. Minkowski uzay zamanı M'nin Einstein evreni E ile nasıl ilişkili olduğunu görecek ve Friedman kozmolojilerinin değişen uzaysal eğrilik kappa ile kozmolojik sabitler lambda altındaki yapısını analiz edeceğiz.
Bu içgörüler konformal sıkıştırmanın uzay zaman sınırlarının temsilini nasıl etkilediğini ortaya koyuyor ve sonsuz, asimptotik ve tekil bölgeler hakkındaki anlayışımızı genişletiyor. Konformal diyagramların çarpıcı bir özelliği, uzaysal sonsuzluğun tek bir nokta i üzeri 0 olarak gösterilmesidir. Bu uzaysal sonsuzluğun geleneksel olarak temsil edebileceği s üzeri 2 kürelerinin yarıçapının konformal çerçevede sıfıra düşmesinden kaynaklanır. Sonuç olarak E'nin tüm uzaysal s-küp kesitleri sonsuzluktaki bu konformal sıkıştırma yoluyla üretilir ve sonsuzluktaki her nokta kompakt sınırın bir parçası haline gelir. Bu mercekten bakıldığında M manifoldu Einstein evreni E'nin konformal bir alt bölgesi olarak görselleştirilebilir. Şaşırtıcı bir şekilde E'yi her manifold bölgesinin gelecekteki sıfır sonsuz I artısının bir sonraki bölgenin geçmiş sıfır sonsuz I eksisiyle kusursuz bir şekilde bağlandığı manifold benzeri bölgelerin sonsuz bir dizisini içerdiğini düşünebiliriz. Bu sürekli ve döngüsel bir nedensel yapı ortaya koyar. Şekillerde M'nin kendi kendine yeten bir evren gibi görünse de daha büyük bir konformal manifoldun parçası olarak da görülebileceğini öne sürerek bu kavramı göstermekteyiz. Bu sonraki bölümlerde kozmolojik modelleri incelerken akılda tutulmaya değer bir resimdir. Kappa ve lambda'nın çeşitli değerlerine sahip Friedmann kozmolojileri uzay zaman yapısını ve sonsuzluğu keşfetmek için kritik modeller sunmaktadır. Şekilde bu durumları lambda eşittir 0 ile şu bağlamda kategorize ederek göstermekteyiz. Kappa büyüktür 0, uzay zamanının sonunda tekrar çöktüğü kapalı uzaysal eğriliği temsil eder. Kappa küçüktür 0, sürekli genişlemeye izin veren hiperbolik geometriye sahip açık uzaysal eğriliği temsil eder. Kappa eşittir 0 ise sonsuz uzaysal genişlemeye sahip düz uzaysal eğriliktir. Bu diyagramlarda tekillikler kıvrımlı çizgilerle gösterilir. Bir notasyon sistemi bu konformal sınırları daha da açıklığa kavuşturur. Sınırdaki beyaz noktalar açık daire şeklinde tüm S kare kürelerini temsil ederken siyah kapalı noktalar manifoldta görülenler gibi tek noktaları belirtir. Beyaz noktalar sembolik olarak hiperbolik uzayın sınırlarını Escher'in konformal temsillerini anımsatarak yakalar ve sonsuz uzaysal kapsamları sonlu sınırlara daha da sıkıştırır. Şekilde gösterildiği gibi pozitif bir kozmolojik sabit lambda büyüktür 0 tanıtıldığında bu uzay zamanların evrimi lambda eşittir 0 olanlardan ayrılır. Lambda büyüktür 0 olan modellerdeki I artı sınırı 45 dereceden daha yatay olarak yönlendirilmiş bir sınır çizgisiyle gösterilen uzay benzeridir. Bu I artının 45 derece eğimde kaldığı lambda eşittir 0 durumunun sıfır sonsuzluğuyla çelişir. Pozitif bir lambda ile tüm Friedmann modelleri uzak geleceklerinde de de Sitter uzay zamanı DS4'e benzer bir gelecek durumuna yaklaşır. Evrenin lambdanın etkisi altında sonsuza kadar genişlediği bu asimptotik davranış bu modelleri madde içermeyen simetrik bir evren olan ve Minkowski 5 uzayına gömülü 4 boyutlu bir küreye benzeyen de Sitter uzayının özellikleriyle yakından hizalar. Bahsedeceklerimiz bu videoda bu kadar. Daha sonra de Sitter uzay zaman ve sabit durum modellerine geçiş yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.